Çoğu oyuncu bu sesi duyduğunda hemen kaçmaya başlar. Ama PDA'nızın size bu sesin basit bir tehditten fazlası olduğunu söylediğini biliyor muydunuz? Veri tabanına göre Reaper Leviathan'ın o korkunç kükremesi aslında bir sonar yani ekolojisyon görevi görüyor. Asıl olay işte şurada. Oyunun mekanında bu sonar çalışmaz. O kükreme aslında geliştiricilerin artık Reaper'ın tespit menziline girdiniz demesinin psikolojik bir yoludur. Reaper Leviathan bir canavardan çok sesle tasarlanmış bir korku tetikleyicisidir arkadaşlar. Peki bu gezegende toplam 25 Reaper varken neden 10 tane sadece Aurora'nın etrafındaki radyasyonlu enkaz bölgesine yoğunlaşmıştır? Yüksek ses onları çekti mi? Belki de daha karanlık bir loğu varsa bilmiyoruz. Ya Aurora düşmeden önce Crash Zone, Reaper'ların doğal yuvalanma ve yaşam bölgesiydi. Nereden bileceğiz? Bu devasa çarpışma sadece gemiyi değil tüm bir ekosistemi yok etti ve evlerini kaybeden Reaper'lar enkazın etrafında intikam dolu bir öfkeyle sıkışıp kaldılar. Oyunda ilerledikten sonra gördüğünüz en büyük sır. Okyanusun en derin ve en ateşli kısmı olan Lost River'da ve Lava Zone'un girişlerinde bulunan Reaper iskeletleri. Bu iskeletler neden orada? Kahara bakterisi mi öldürdü yoksa Sea Dragon Leviathan'lar mı? Bu videoda cevabı size Hellhole olarak bilinen Aurora'nın düşerek tıkadığı gizemli bir geçidin hikayesi birlikte vereceğim. Reaper'ların sadece bir avcı değil, aynı zamanda daha büyük bir ekolojik zincirin kurbanı olduğunu kanıtlayan bu rolün detaylarına inmeye hazır olun. Hazırsanız herkesin Subnautica'daki ilk boss'u ve ilk gördüğü Leviathan'ın derinliklerine dalmaya başlıyoruz. Videoya başlamadan önce like ve yorum atmayı, kanala abone olmayı lütfen arkadaşlar unutmayalım. Desteklerin sayesinde kanalımız büyüyor. Teşekkür ederiz. Bölüm A. Crash Zone'un ekolojik travması ve eksik yavrular. Reaper Leviathan'ın agresifliği arkasında sadece besin arayışı değil, büyük bir ekolojik trajedi yatar. Yaygın teori, Aurora'nın düşüşünün yarattığı gürültü ve leş kokusunun Reaper'ları bir leş partisi için bölgeye çektiğidir. Geminin arkasında bulunan insan etleri ve bu durumu destekler. Ancak bu sadece yüzeydeki bilgidir. Daha derin orada ise Aurora'nın düşmeden önce çatma bölgesini yani Crash Zone'a Reaper'ların doğal yuvalanma ve üreme alanı olduğu yönündedir. Reaper'ların en derin sırrı da tam olarak budur. Oyunda Ghost Leviathan, Sea Dragon ve Sea Imperial yavrularını bulabilirken Reaper yumurtalarının ve hiç yavrularının olmamasıdır. Bu yumurta eksikliği Aurora'nın çarpmasının bu yuvalama alanının radyoaktif kirlenme ile tamamen yok ettiğini gösteren sessiz bir kanıttır. Crash Zone'daki yetişkin Reaper'ların aşırı yerleşik ve öfkeli olması sadece leş arayışından değil, evlerini ve yavrularını kaybetmiş olmanın verdiği travmatik bir öfkeli durumu temsil ediyor olabilir. Reaper Leviathan bu nedenle kendi yaşam alanının yıkımıyla da lanetlenmiş bir hayalettir. Bölüm B. Anatomik gerçekler ve gizli zayıflıklar. Reaper bu kadar korkutucu yapan nedir? PDA, avını 4 adet çene benzeri uzantısıyla bir anlarına tuttuğunu, kükrediğini ve ardından tek bir hamlede yuttuğunu belirtir. Bu oyundaki en kesin ve geri dönülmez ölüm sonlardan bir tanesidir. Ancak bu dehşetin anatomik bir zayıflığı var. 1. Hitbox sırrı. Reaper'ın korkunç boyutuna rağmen geliştiriciler onu esas olarak bir savaş düşmanı olarak değil, bir ortam tehdidi olarak tasarlamışlardır. Bunun kanıtı şudur. Reaper'ın kuyruk kısmı genellikle hasar kutusuna yani hitbox'a sahip değildir. Yani onu yenmeye çalışırken sadece yüzünü hedef alabilirsiniz. Bu da mücadeleyi gereksiz ve tehlikeli bir hale getirir. 2. Hayatta kalma mekaniği. Neyse ki Reaper'ın boyutu onun bir zayıflığıdır. Reaper düz bir çizgide hızla ilerler. Ancak dönüş hızı inanılmaz derecede düşüktür. Bir Seamod ya da Pyramid içinde Reaper'a yakın dairesel hareketler yapabilir. Yanlara doğru kayarak onu sizi asla yakalayamayacağı bir yörüngeye girebilirsiniz. Reaper kendi anahtarıyla yenik düşecektir. Tüm bu bilgiler bizi en derin ve en gizemli lore parçasına getiriyor. Lost River'da ve Lava Zone'da yakın bölgelerde neden Reaper iskeletleri var? Çoğumuz oynarken bunu görmüşüzdür. Oyunun sonlarına doğru daha derin taraflara iniyoruz ve bu taraflarda Reaper'ın iskeletlerini görüyoruz. Bu iskeletler kar bakterisiyle ölüp sürüklenmiş midir? Hayır. En güçlü lore kanıtı Sea Dragon Leviathan'ların işidir. Şimdi hep birlikte bunu inceleyelim. 1. Büyük avcının açlığı. Kara salgını Sea Dragon'ların derin okyanus yaşam alanlarında avlanabildiğini büyük oranda yok etti. Açlık bu dev yiyecek arayışı için daha sığ ve ulaşabilir sulara çıkmaya zorladı. Fakat şöyle bir şey diyebilirsiniz. Bizim Lava Zone'a gittiğimiz delik acayip derece küçük. Yani sadece Seamod bile zar zor geçiyordu. Bu büyük kocaman olan Sea Dragon nasıl geçti buradan diye sorarsanız kapanan otoyol yani Hellhole. Bu avlama zincirinin mümkün olmasının anahtarı oyunun erken gelişme aşamalarından bir tanesinin sırrıdır. Yani Hellhole cehennem deliği diye geçiyor. Erken lore'da Aurora'nın ön tarafında yüzeyden inaktif lava bölgesine giden devasa bir tünel vardı. Sea Dragon'lar bu tüneli kullanarak yukarı çıkar, Reaper'ları avlar ve avlarını tüketmek için derinlere çökerlerdi.
Bu da Lavazon'daki bir anda önümüze çıkan Reaper iskeletlerinin neden geldiğini açıklıyor. PDA datasında tırpanlı canavar iskeleti geçiyor. Aslında Reaper Leviathan değil. Reaper kelimesi aslında oyuncuların kendi koyduğu bir isimdir. Kükremesinden dolayı yani. PDA datası çok hoşuma gitti. Onun için size okumak istiyorum. Tırpanlı canavarlar yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda yaşamaya uygun değillerdir. Bu nedenle bu yaratığın kendi denetimi dışındaki koşullarda etkin lava bölgesine gelmeye zorlandığı görülmektedir. Yani direkt sürüklenmiş arkadaşlar. İlginç olan şey, kemikleri üzerinde bulunan kaz dokusu türün birkaç önce öldüğünü gösteriyor. Yani daha taze. Aurora düşmeden hemen önce olmuş bu olay. İskelet yapısında yanıklar ve fiziksel hasarlar bulunmuştur. Daha büyük bir şey tarafından avlanmış olabilir diye geçiyor. Tabii ki şöyle bir şey var. Oyunun ileri kısımlarında daha büyük ne var? Sea Dragon var. Bu da direkt bütün suçun hepsini Sea Dragon'a atıyor. Ben bu videoyu çekmeden önce araştırdığımda Reaper'ların aslında Kara bakterisi yüzünden öldüğünü ve daha sonra cesetlerinin daha sığ sıralara doğru sürüklendiğini gördüm. Aslında bu çok büyük bir yalan. Şu şekilde Reaper gibi hayvani bir tonajlı bir varlığın gidip de küçücük bir deliğe sürüklenmesi çok zor arkadaşlar. Hani o Hellhole'da falan sürüklense gene neyse. Ama böyle bir şey olması imkansız. Zaten PDA datasında da iskeletler üzerinde yanıklar ve fiziksel hasarlar olduğunu, yani diş gibi şeylerin olduğunu söylüyor. Ve daha büyük bir şey tarafından avlandığını söylüyor. Yani Kara ile alakası yok bu olayın. Ayrıca iskelet yapısındaki yanıkların olması, yani o PDA datasında yazan şey de aslında Reaper buraya gelene kadar canlıymış. Buraya geldikten sonra ölmüş. Yani Sea Dragon aslında buradaki canavarları getirip burada pişiriyor, ondan sonra yiyor arkadaşlar. Yani çiğ çiğ yukarı tarafta yiyip de buraya indirmiyor. Başka bir olay ise Reaper Leviathan'ın sürekli volta atmasıdır. Yani yaratık devriyeci bir sisteme sahiptir. Belli bir yörüngede sürekli eğer uzaktan incelerseniz gidip geldiğini görebilirsiniz. Devriye attığı bölgede de önüne çıkan balıkları yiyerek beslendiğini görebilirsiniz. Reaper oyunda en fazla 36 km/s hıza ulaşabiliyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Sadece C-Mod'la beraber bundan kaçamayabilirsiniz. Bu çok büyük bir risk. C-Mod bu kadar hızlı gidemeyebiliyor. Öte yandan yaratık 36 km/s'e ulaşabilse de o ağzın önündeki 4 tane mandibul dedikleri, yani aslında Türk adıyla kıskaç, bu yaratığın hızını yavaşlatıyor. Suda sürüklenme, yani sürtünme kuvvetine daha da fazla etki ettiği için yaratığın 36 ile gitmesine sebep oluyor. Aslında bu yaratık, yani onlar olmasaydı 50-60 kilometrenin üstüne çıkabilecekti. Fakat şöyle bir şey var. Abi yaratık yapan şey o öndeki şeyler ya. Gerçekten çok korkunç bana göre. Veri bankası bu mandibüllerin, yani kıskaçların tarafından uygulanan simüle edilmiş basıncın C-Mod'un ezilme direncini aştığını teyit ediyor. Yani şöyle bir şey var. Yaratık sizi tutup kükrediği zaman aslında orada aracınıza %40 ile %60 arasında ciddi bir hasar vermiş oluyor. Ve eğer yaratığı sizi fırlatırsa ve size yere çarparsanız arabanın gerçekten patlama ihtimali var. Pardon, araba dedim, C-Mod. Yaratığın teknik özellikleri ise şu şekilde arkadaşlar. Sanki ekran kartı gibi. Uzunluğu 55 metre, canı 5000 HP, ölümcül hasarı 40-60, zaten az önce söylemiştim. Hızı 10 metre saniye, yani 36 kilometre saat. Reaper'ı tetikleyen şey ise arkadaşlar yüksek akustik imza, yani ekalasyon. Bu özellikle biliyorsunuz C-Mod'un sesi, dalgalanması ve işte Cyclops'un falan çıkardığı sesler canavar direkt size doğru çekiyor. O yüzden eğer sadece normal yüzerek giderseniz yaratığın sizi görmeme gibi ihtimali var. Bu yaratığın yapay zekasının aslında anormal bir sürüklenme olayı var. Yaratığı kendinizi kovalatıp daha sonra sinirlendikten sonra Sea Shallows, yani oyuna başladığımız Life Pod'a doğru giderseniz gerçekten Leviathan sizi kovalıyor arkadaşlar ve kendi base'imize doğru gelebiliyor. Böyle bir olay var. İsterseniz denemesi bedava. Burada gerçekliği bilinmeyen bir tane daha argüman var. O da şu şekilde. Reaper'ların bir tane biyosilah olduğunu inananlar var. Yani Reaper'lar aslında fark ederseniz patrol devriyesi atıyor. Yani aslında devriye atıyor. Sadece Crash Zone adaların alt kısmına geziyor. Yani uzaylıların iz bıraktığı yerlerde hep Reaper'lar var arkadaşlar. Yani bu aslında Crash Zone hariç uzaylıların her yerde olduğu yerde Reaper'ların olduğunu görebilirsiniz. Aynı şekilde Sea Dragon gördüğünüz gibi yani direkt uzaylı tesisin yanında. Lava Zone içinde. Aynı şekilde Ghost Leviathan da aynı şekilde o taraflarda. Yani bana şu şekilde geliyor. Bu oyundaki anormal büyük yaratıklar biraz biyosilah bilerek yapmışlar bunlar ki bizim base'lerimizi korusun diye. Evet, tek başına Reaper olan videomuz 9 dakikayı aştı arkadaşlar. Videomu beğenirseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde arkadaşlar abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Diğer Leviathan'a videolarını beklemeyi unutmayın. Hadi bay bay.